Selamlar. Bu videomuzda Flutter'da GoRouter nedir ve nasıl kullanılır onu göstermeye çalışacağım. GoRouter paketi bizlerin navigasyonlarını çok kolaylaştıran ve ekstra olarak Deep Link özelliğini taşıyan, Deep Link'i araştırabilirsiniz. Bunu çok kolay hale getiren bir paket arkadaşlar. Bunların yanı sıra daha güzel özellikleri de var. Şimdi görüyorsunuz bende bir tane main Dart dosyası açık. Projeme GoRouter paketini dahil ettikten sonra bir tane dosya oluşturuyorum. Bu dosyamın ismini router.dart yapıyorum. Dosyamı oluşturduktan sonra içerisine bir tane GoRouter nesnesi oluşturacağım. Router isminde nesnemi oluşturdum. İçerisine girdiğim zaman gördüğünüz gibi rotalar şeklinde bir liste istiyor bizden. İçerisine vereceğimiz elemanlar bizlerin ekranları, navigasyonları olacak. Bu listenin içerisine de GoRoute veriyoruz. GoRoute ise bizden bir adet pet isminde bir argüman istiyor. Bu pet ise arkadaşlar tarayıcılardan bildiğiniz üzere hani tarayıcılarda URL adresleri var ya, onlar gibi düşünebilirsiniz. Bizim vereceğimiz adreslere yönlendirme yapabiliyoruz. Ekstra olarak name ismini verebilirsiniz. Ben mesela ana ekranıma home dedim. Dilersem home ismiyle ekran geçişimi sağlayabileceğim. Bir de builder metodu var arkadaşlar. Bu builder metodu ise bizim ekranımızın yerini temsil edecek. Bize context ve state olarak iki tane argüman sağlıyor. Burada ben kendi ekranımı bu şekilde verdim. Ekranımızı verdikten sonra main.dart dosyasına gelip material app'imizi .router şeklinde değiştiriyoruz. Bu şekilde yaptığımızda oluşturduğumuz nesneyi artık burada belirtebiliyoruz. GoRouter paketinin güzel bir özelliği var arkadaşlar. Context.go veya isimlendirme yaptıysanız context.goNamed şeklinde ekran değişimlerinizi, navigasyonlarınızı sağlayabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir özelliği daha var arkadaşlar GoRouter'ın. Kendi menülerinizi çok kolay bir şekilde ekleyebiliyorsunuz. Hani bottom navigation veya drawer menüler var ya, bunları çok kolay bir şekilde ekleyebiliyorsunuz. Gelin bunu da görelim. Buradaki GoRoute navigasyonumu Shell Route widget ile sarmalıyorum. Bu Shell Route ile sarmaladıktan sonra builder şeklinde bir metot daha geliyor. Bu metot bizim aslında kendi menümüz olacak. Yine GoRoute içerisindeki navigasyonlarınızı artırabilirsiniz. Ben de bir tane ekran olduğu için bir tane ekledim. Bu builder metodu dediğim gibi bizim menümüz olacak. Ben buraya arkadaşlar bottom menü şeklinde bir widget veriyorum menü olarak. Bize arkadaşlar bu metot child şeklinde bir şey sağlıyor. Bu child parametresini bottom menüye göndereceğim ve aslında bu child parametresi bizim ekranımıza taşıyan bir şey. Ben bunu bottom menü içerisine göndereceğim ve burada kullanacağım. Gördüğünüz gibi dışarıdan widget almak istediğimizi bu şekilde belirtiyoruz. Belirttiğimiz takdirde artık child parametresi olarak bize verilen child'ı kullanabiliriz. Ben bu child'ı bottom menüye gönderdikten sonra expanded ile sarmalayıp tüm ekranı sarmalamasını istiyorum. Expanded'ın içerisine child verdim. Mesela ilk menü butonu olarak da onPreset metoduma bir adet context.goNamed ekleyeceğim. Ben home ismiyle isimlendirdiğim için home ekranına gitmesini bu şekilde sağlıyorum. Artık gördüğünüz gibi aşağı kısımda veya herhangi bir istediğiniz yerde menümüz yer alıyor ve üst kısımda ise child yani dışarıdan aldığımız navigasyonumuz yer alıyor. GoRouter paketinin genel kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Bir de argüman alıp Deep Link gibi özellikleri kullanabiliyoruz. Bunu da diğer videoya saklayalım. Diğer videoda görüşmek üzere.